Diego'yla ölüme bile giderim, Maradona'yla ise evden dışarı bile çıkmam. Bu sözler onun eski hocasına ait. Maradona'yı ve Napoli'nin Maradona'sını anlatacağız. Bir kere şeyden başlamak lazım, biliyorsunuz Maradona 80'li yıllarda dünyanın en iyi futbolcusu. Belki de gelmiş geçmiş tartışmasız hatta en iyi futbolculardan bir tanesi. Barcelona'ya transfer oluyor. Ancak Barcelona'da başkanla çok iyi anlaşamadığı için dünyanın en iyi futbolcusu satış listesine konuluyor. Tabii satış listesine konduktan sonra dünyanın önde gelen bütün takımları onu istiyor. Evet de onlardan birine gidecek. Ama o süre zarfında ligde çok da iyi durumda olmayan, maddi anlamda geride kalmış Napoli takımına geleceğine dair söylentiler çıkıyor Napoli sokaklarında. Ki çok gerçekçi söylentiler değil başta. Çünkü bir kere öyle bir para yok. Ancak orada Napoli'nin ünlü mafyası Camorra ailesi devreye giriyor ve Maradona'nın parasını ödeyebilecek duruma getiriyor. Ama hala yeterli değil. Çünkü bütün büyük kulüpler isterken Maradona neden buraya gelsin? Ama halk onu çok istiyor. Bir kere şeyden bahsetmek istiyorum. Neden Napoliler için Napoli futbol takımı bu kadar değerli? Öncelikle şunu söyleyeyim. İtalya aslında ikiye ayrılıyor. Güney ve kuzey olarak. Ayrılım derken zihinlerdeki bir ayrımdan bahsediyorum. Kuzey tarafı ekonomik anlamda daha gelişmiş. Eğitim anlamında da daha gelişmiş. Güney ise birazcık daha geride kalmış. Kuzeyliler onları suçluyorlar. Bize ayak bağlıyorsunuz, bizi geri götürüyorsunuz gibisinden. Bu ayrım ligde de geçerli. Ligde de kuzey takımları işte Milan, Inter, Juventus çok güçlü. Juventus Platini'yi çıkartmış, Inter'de Rummenigge var, Milan, Van Bastenler, Gullit'lerin olduğu bir takım. Aynı şekilde Rijkaard o dönemde zannedersem oynuyordu. Böylesine birlikte Napoli gibi bütçesel anlamda da geride kalmış bir takımın başarılı olma ihtimali yok. Ve dediğim gibi halk arasındaki ayrımdan dolayı da özellikle Kuzeyliler Güneylileri hor gördüğü için de ciddi bir ayrım var. Hatta şöyle söyleyeyim, buranın takımları Kuzey'e maça gittiği zaman İtalya'ya hoş geldiniz pankartlarıyla karşılanıyorlar. Yani inanılmaz bir ayrımcılık var Güney'e karşı. Güneyli halk da kendini ifade edebileceği, belki de intikamını alabileceği, kendiyle özdeşleşen bir isim istiyor. Maradona'nın buraya gelmesi, gelme ihtimali bile onları çok heyecanlandırıyor. Bütün halk örgütleniyor. Hatta eksik para varsa kendi aralarında toplamaya çalışıyorlar. Bununla da yetinmiyorlar. Bazı taraftarlar kendilerini stada zincirliyorlar. Maradona gelinceye kadar o statta zincirli kalacağını söylüyorlar. Böylesine inanılmaz büyük bir istek var. Maradona ne yapıyor? Bu isteğe kayıtsız kalmıyor. Çocukluğumdan yetiştiğim ülkeye benzeyen, Arjantin'e benzeyen, Arjantin'in sokaklarına benzeyen o insanlar gibi yoksul halkın yanında yer almak istiyor ve Napoli'nin teklifini kabul ediyor. Yüz binlerce insanın karşılamasıyla bir umut olarak Maradona buraya geliyor. Dediğim gibi hakikaten umudun adı Maradona oluyor buraya geldikten sonra. Peki geldikten sonra ne oluyor? Gerçekten Napoli çok iyi gitmeye başlıyor. Daha önce hiçbir şampiyonluğu olmamasına rağmen 1987 yılında şampiyonluğa yürüyor. Tabii şampiyonluğa yürüdüğü için halkın sevgisi de daha da artıyor. Onu artık sıradan bir insan olarak görmemeye başlıyorlar. Hatta burada dualar değişiyor. Artık İsa'ya değil Maradona'ya dua edilmeye başlanıyor. Böyle bir atmosferde Maradona gerçekten de 87 ve 90 yıllarında Napoli'ye şampiyonluğunu veriyor. Ki bu yüzden de zaten halkın gözünde Maradona aziz ilan edilmiştir. Peki bir de Diego kısmından bahsettik. Daha doğrusu Diego'yu anlattık. Arka taraftaki yaşantısı nasıldı? Maradona buraya gelmeden önce de aslında bir kokain alışkanlığı zaten başlıyor. Ama buraya geldikten sonra özellikle Camorra ailesiyle tanıştıktan sonra bu alışkanlığı daha da artıyor. Yanına bir de özellikle kadınlar giriyor. Çok fazla kadınla beraber oluyor. Hatta o dönemde seviyor, aşık oluyor ve evleniyor da. Ama buna rağmen bu huyundan vazgeçmiyor ve durumu da şöyle açıklıyor. Diyor ki çok güzel kadınlar vardı ve sayıları çok fazlaydı. Böyle bir hayattan geçiyor Maradona. Hatta şöyle anlatılıyor. Her cumartesi maçtan sonra partilemeye başlıyor, kokain kullanmaya başlıyor. Çarşamba gününe kadar bu şekilde devam ediyor. Çarşamba günden sonra ise her şeyi bırakıp antrenmanlarına başlıyor ve hafta sonu maça hazır oluyor. Uzun süre bu döngüyle devam ediyor. Tabi burada çok özel bir şekilde görüldüğü için, neredeyse bir aziz gibi görüldüğü için kimse ses etmiyor. Ta ki 90 yılına kadar. 90 yılında İtalya ile Arjantin karşılaşır. Arjantin karşısında Napolilerden kendilerini desteklemesini ister. Daha doğrusu İtalya'nın karşısında kendilerini desteklemesini ister Maradona. Gerçekten de Arjantin İtalya'yı yener. Ve özellikle medya, kuzeyin elinde olan medya Maradona'yı suçlamaya başlar. Bir süre sonra hakkında bir operasyon da başlatılır. Camorra ailesiyle alakalı. Aklansa da uyuşturucu özellikle kullanımı çok fazla ön planda yer alır. Ve bir gün bir maç sırasında kontrolde kokain çıkar ve bunun üzerine 15 ay ceza alır. Maradona hiçbir zaman eskisi gibi olmayacaktır.
Bu sürecin sonunda da buraya yüz binlerin karşılamasıyla gelmiş olan Maradona tek başına sessiz bir şekilde şehirden ayrılır. Evet, şehirden ayrılır. Yıllar sonra hayatını da kaybeder ama kesin olan ve değişmeyen bir şey var. Napoli hala da Maradona'nın Napoli'si. Napoli'nin bugüne kadar sadece Maradona döneminde kazanılmış 2 tane şampiyonluğu vardı. 2023 yılında ise 33 yılın ardından yeniden şampiyon oldular. Zaten gördüğünüz üzere her yer bayraklarla donatılmış. San Severo Şapeli'ne geldik. Bu şapel neden önemli? Zamanında burada yaşayan bir kişi yüzünden, Di Sangrio. Bu kişi aslında bir bilim insanı. Vakti zamanında birçok bilimsel araştırma yapıyor. Buranın da sahibi, hatta burayı aile mezarlığına da çeviriyor. Ama ilginç olan kısım o değil aslında, yaptığı çalışmalar. Bu kişi aynı zamanda da bir simyacı ve özellikle simya üzerine birçok deneyler yapıyor. Hatta iddiaya göre aynı zamanda da Masonların büyük üstadı. İçeriye girdiğiniz zaman zaten göreceksiniz. Böyle düşünülmesinin de nedeni var. Duvarlarda özellikle çok fazla Mason figürüne yer vermiş. Aynı dönemde içeride yaptığı bilimsel araştırmalar da birazcık gizemli. Özellikle sönmeyen ateş gibi konular üzerine çok fazla deney yapıyor. Hatta bu deneylerle alakalı Avrupa'daki birçok bilim insanına da mektuplar gönderiyor. Hatta mektuplar göndermekte kalmıyor, onları sarayına davet ediyor. Tabii insanlar sarayına geldiği zaman gerçekten oldukça gizli ve gizemli deneylere de şahitlik ediyorlar. Bu yüzden de ünü daha fazla yayılıyor. Hatta inanışa göre içeride sadece bilimsel deneyler değil, aynı zamanda ayinler de yapıyor. Bu ayinler ve deneylerin sonunda yoktan kan var edebildiği düşünülüyor. Tabii bunların hepsi birer efsane, gerçeğin ne olduğunu bilmiyoruz. Ama içerideki figürler ve içeride özellikle sergilenen eserler yüzünden oldukça popüler. Ben birazcık eserlere de bahsetmek istiyorum. Heykellerden bir tanesi içerideki alçak gönüllülük ismine sahip. Aslında bunu annesi için yaptırdığı söyleniyor. Heykele baktığınız zaman üzerinde bir örtü var. Örtünün altındaysa neredeyse kemik bile bulunmayan, kemiksiz, pürüzsüz bir şekilde yapılmış bir kadın var. Aslında onun bu dünyadan olmadığını, daha yüce bir varlık olduğunu anlatan bir eser. Ama tabii ki en meşhur eser bu değil. Peçeli İsa eseri en meşhur eser. Nedeni de şu. Aslında bu heykelde İsa çarmıha gerildikten sonra bir betonun üzerinde yatıyor. Yüzünde ise çarmıha gerilmenin vermiş olduğu acı ifade var. Hatta ayağının dibinde de çarmıha gerilmeden önce başına yerleştirilen dikenli taş gibi objeler de yer almış. Ama eserin en ilginç kısmı üzerine örtülmüş olan tül. Tül çok gerçekçi. Hem şeffaf bir şekilde yapılmış hem de dökümü gerçek bir tül kadar güzel. Burada da gene bir efsane ortaya giriyor. İddiaya göre önce heykel yapılıyor, sonra Di Sangrio o heykelin üzerine bir tül örtüp gerçekten de o tülü simyayla mermere çeviriyor. İnsanlar buna inanıyorlar. Buradaki eserler bitmedi. Bir de aşağı tarafına gittiğiniz zaman 2 tane iskelet göreceksiniz. Ama iskeletin üzerinde ise artar sistemi var, yani damarları var diyebiliriz. Oldukça ilginç. Bunda da şuna inanılıyor. 2 tane, bir erkek bir kadını alıp vakti zamanında damarlarına gerçekten de özel bir sıvı enjekte etti. Bu şekilde öldürdü. Bu sayede de kemiklerin üzerinde bu damarların kaldığı düşünülüyor. Gerçi yakın zamanda yapılan araştırmalar daha çok bunların bal mumu tarzında bir şeyle daha sonradan yapılıp eklendiğini gösteriyor. Ama nasıl olursa olsun gerçekten çok ilginç eserler. Hatta ayaklarının dibinde bir de cenin varmış. O cenin de çalınmış. Yani hem sanat eserleri hem bilimsel eserler, gerçekten içeride çok ürpertici, çok gizemli hikayeler var.
İki şey daha eklemek istiyorum. Bir tanesi, neden videoyu içeride değil de burada çekiyoruz? Çünkü içeride fotoğraf ve video çekmek yasak. O yüzden sadece onların izin verdiği bazı görseller var. Bunları sizlerle paylaşabileceğiz. Bir de bir uyarı. Buraya gelmeden önce mutlaka online rezervasyon yapın. Yoksa İtalya'nın genelinde olduğu gibi burada da bilet bulmanız oldukça zor. Bu arada Napoli'de yol kenarında bu tarz tezgahlar göreceksiniz. Aperol Spritz ve onun türevlerini satıyorlar. Burada da Maradona'nın içeceği diye bunu satıyorlar. Bueno, sí. Tabii Napoli deyince akla pizza geliyor. Pizzanın çok meşhur olduğu bazı noktalar var. Onlardan bir tanesine geldik. Pizzeria de Michel diye geçiyor. Birincisi nereye giderseniz gidin sıra bekleyeceksiniz. Ona bir hazırlanın. Burada da oldukça büyük kuyruklar var. Saat 11'de açılıyor dükkan. Ve biz 11'de geldik, öyle söyleyeyim. Şu gördüğünüz kuyruk take away için. Alıp götürmek için beklenen kuyruk. Ha içeride oturacağım diyorsanız size bir numara veriyorlar. Onu bekliyorsunuz. Tabii çok daha uzun beklemeniz gerekiyor. Burası buranın meşhur olmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi Eat, Pray, Love filminde de burada bir sahnenin çekilmiş olması. Evet, sizin için tam 1,5 saat bekledik. Normal şartlarda asla böyle bir şey yapmam. Sonunda içeriye girebildik. 2 çeşit pizza söyledik. Birisi mozzarella peyniri domatesli, diğeri ise sadece domatesli. Şeyi söyleyeyim, Napoli'nin zaten tarım ürünleri bu Vesuvio yanardağından dolayı volkanik alan olduğu için çok kaliteli. Hakikaten tadına da baktım. Çok beklediğimizden mi, ürünlerin kalitesinden mi bilmiyorum ama inanılmaz lezzetli. Burası Napoli Katedrali. Bir kere Napoli'de şeyden bahsedeyim. Çok dar sokaklar olduğu için çok güzel eserler ve dar sokakların içinde kaybolmuş olabiliyor. Bence bu da onlardan bir tanesi. Bu şehri ziyaret ediyorsanız buraya gelmeniz gerekiyor. Bana göre en azından gelmelisiniz. Bir kere içi çok güzel. İçindeki mimari detaylar, freskler, resimler, hepsi, heykeller birbirinden güzel. Yani oturup hem sıcaktan kurtulabilirsiniz hem uzun uzun onları inceleyebilirsiniz. İçeride bir de şapel var. Kime adanmış bu şapel? San Gennaro, yani şehrin koruyucu meleği. O şapel de ayrı bir güzel. Ama ben birazcık şehrin koruyucu meleğinden, San Gennaro'dan bahsetmek istiyorum. Hikaye şu, vakti zamanında Roma'da yaşıyor. Roma'da Hristiyanlığa zulüm başlıyor. Hristiyanlara zulmediyorlar. Bazı Hristiyanları gizlice koruyor ve onları saklıyor San Gennaro. Bir süre sonra durumu anlaşılınca idam cezası veriliyor. Arkadaşlarıyla beraber aç ayıların önüne atılıyor inanışa göre. Ancak hayvanlar onları yemeyi, onları öldürmeyi reddediyorlar. Bunun üzerine de başları kesilerek idam ediliyorlar. San Gennaro öldükten sonra ise bir kadın iddiaya göre onun kanından bir örnek alıyor. Cam bir ampulün içine yerleştiriliyor ve o ampul hala daha burada. Ancak ilginç olan şu, bu ampulün içindeki kan zamanla pıhtılaşıyor tabii ki. Hala daha pıhtı bir şekilde korunuyor. Ancak her yıl aynı zamanlarda yılda 3 kere bu kan herkesin gözü önünde sıvılaşıyor. Bu artık bir seremoniye çevrilmiş durumda. Binlerce insan o tarihlerde buraya geliyor bu olaya şahitlik etmek için. Aynı şekilde hatta canlı yayına paylaşılıyor. Yüz binler de televizyon başında bunu izliyorlar. Ki Papa da sık sık zaten bu etkinliğe dahil oluyor. Hatta bunu şöyle yorumluyorlar, inanışa göre gene kan
yeniden dirilmek için sabırsızlanıyor. O yüzden zaman zaman sıvılaşıyor ve sonra tekrar eski haline dönüyor. Bu arada San Gennaro Katolik Kilisesi için oldukça önemli. Bu yüzden de bir bayram ilan etmişler. Her yıl 19 Eylül tarihinde bu bayram kutlanıyor. Bayram nerede kutlanıyor? Hem Napoli'de hem İtalya'nın ve dünyanın belli bölgelerinde hem de New York'ta. New York'un küçük İtalya'sı kısmında. Bundan neden bahsediyorum? Aslında bildiğimiz bir sahne burası. Godfather 2 filmini izlediyseniz çok iyi biliyorsunuz. Orada Vito Corleone düşmanı Don Fattuccini'yi zannedersem onu öldürmek ister. Küçük İtalya mahallesinde bir bayramda en önde bir heykel vardır. İşte o heykel San Gennaro'nun heykelidir. Önce onu selamlarlar, kalabalıkla beraber kortejin arkasından gider ve sonra Vito düşmanını öldürür. Bu arada bizim şansımıza burada bir düğüne denk geldik. Şimdi oturup onu izleyeceğiz. Gregorio Armano sokağa geldik. Burası özellikle hediye eşya almak istiyorsanız Napoli'de gelmeniz gereken yer. Buranın meşhur konusu ise bibloları. Özellikle el yapımı bibloları satan birçok dükkan bulabilirsiniz. Onlardan birindeyiz. İnanılmaz güzel işçilik var. Bu arada tam nedenini anlamadık ama Napoli'de kırmızı biber simgesi satan çok fazla dükkan var. Hatta onlardan bir tanesini bulduk. Sadece kırmızı biber orijinali ürünler satıyor. Burada bulunan dükkanların içinde en meşhuru Giuseppe Marco'nun dükkanı. Uzun yıllardır buradaymış. Zaten arkada da el işçiliğiyle bibloları yapıyor. Burada bibloların hem boyutlarını daha büyüklerini bulabiliyorsunuz hem kaliteleri çok daha fazla. Bir de şu kırmızı biberlerden burada da var. Manasını da öğrendik. Şans getiriyormuş.